Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün Starbucks'ın klasikleşmiş mozaik kekini hazırlayacağım. Dışı kıtır, içi yumuşacık olan bu kekin tadı gerçekten çok lezzetli oluyor. Klasik kek tariflerinden çok daha farklı hazırlanması sebebiyle dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Dilerseniz hemen tarife geçelim. İlk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağı ve 1 su bardağı toz şekeri iyice çırpalım. Kekinizi tatlı seviyorsanız bu aşamada şeker oranını 1-2 kaşık daha artırabilirsiniz. Şeker eridikten sonra bir yumurtayı ilave edelim ve tekrar çırpalım. Bu şekilde toplamda 4 adet yumurtayı teker teker ilave ederek çırpma işlemini tamamlayalım. Ardından 1 çay bardağı sütü ekleyerek karıştıralım ve kuru malzemelerden 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ekleyip son kez çırpalım. Bu aşamada un karışıncaya kadar çırpmak yeterli olacaktır. Dilerseniz mikser yerine spatula kullanarak da unu yedirebilirsiniz. Bu şekilde yoğun kıvamlı bir kek hamuru elde etmemiz gerekiyor. Şimdi kek hamurunun yarısını başka bir kaba alarak ayıralım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı sütü ekleyerek çırpalım. Pişirme kağıdından bir tane alalım ve baton kek kalıbının kenarlarını tam kaplayacak şekilde 2 parçaya keselim. Ardından kalıbımızı tereyağı ile güzelce yağlayalım ve kestiğimiz pişirme kağıdı parçalarını yerleştirelim. Baton kalıplarda pişirme kağıdını düzgün bir şekilde yerleştirebilmek için bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Böylece kek pişerken kalıbın şeklini tam olarak alabilecektir. İlk olarak sade kek harcından bir miktar kalıbımıza dökelim. Ardından kakaolu harçtan biraz dökelim ve düzeltelim. Bu şekilde tüm harç bitinceye kadar bir sade bir kakaolu olacak şekilde kalıbımızı dolduralım. Son olarak çöp şiş veya kürdan yardımıyla hamurun üzerine S çizerek mozaik şeklini verelim. Kekimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında alt üst fansız ayarda 55 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda pişen keki fırından alalım ve telin üzerine ters çevirerek kalıptan çıkartalım. Bu şekilde kekimizi soğumaya bırakalım. Soğuyan keki dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dışı kıtır kıtır, içi yoğun ve yumuşak kıvamlı kekimiz artık hazır. Bir fincan çay ya da kahve eşliğinde keyifle tüketebilirsiniz. Tereyağlı bir harcı olduğundan pişerken mutfağı nefis, iştah kabartan bir koku saracaktır. Eğer farklı bir kek tarifi denemek istiyorsanız bu mozaik keki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen şöyle dokusunu da sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Eğer tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasına etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yine fotoğraflarınızı açıklamalara eklediğim bağlantıya tıklayarak bu tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyecekleri de fikir vermiş olursunuz. Videolu tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri almak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.